Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Yeni bir video ile daha sizlerle beraberiz. Aşık olan herkes güzelliğin bakan gözde olduğunu bilir. Yine de ister yıldızlar olsun, ister gün batımı veya panoramik bir manzara, isterse dergi kapağında bir manken. Çoğumuzun gözü güzelliğin sahibi konusunda aynı fikirdedir. Ve bir şeyi diğerinden daha çekici bulmamızın sebepleri aslında inanmak istemeyeceğiniz kadar evrenseldir. Beyninizin insan yüzlerini nasıl görüp değerlendirmeye aldığını anlamak, çekici olanı nasıl belirlediğinizi anlamakta atacağınız ilk adımdır. Hepimiz güzel bir yüz görünce 2 defa bakarız. Dergi editörleri, film yapımcıları bunu çok iyi bilir. Ama nüfusun çoğunluğu filmlerdeki insanlar gibi görünmez. Yine de çoğumuz medyanın belirlediği akımlardan etkilenmeye yatkınızdır. Ama bilim bize medyanın da beynimizin beğendiği akımlardan etkilendiğini söylüyor. Aslında beynimizin çekicilik için son derece basit bir formülü var ve sonuca hayal bile edemeyeceğiniz kadar çabuk ulaşıyor. Beynimizin yüz tanımaya ayrılmış Fusiform gyrus isimli özel bir bölgesi vardır. Şaşırabilirsiniz. Beyninizin çekici bulduğu şey kişinin ağzı, burnu, çenesi, gözleri veya dişleri değil. Çekicilik aslında bir matematik işleminden ibarettir. Beyniniz siz hiç farkında olmasanız bile gördüğü yüzlerde otomatik olarak tanrı sayısı diye tabir edilen altın oranı arıyor. Altın oran tanımı evrenden doğaya, mimariye, insan yüzüne, bir balığın solungaçlarına, bir kuşun kanatlarına, bir tavuğun yumurtasına, bir tavus kuşunun tüylerindeki renk tonlarının oranlarına varıncaya kadar her yerde karşımıza çıkan doğal bir dizi oranı ifade ediyor. Tarihte yaşamış en ünlü ressam ve bilim adamlarından birisi olan Leonardo da Vinci de dünyaca ünlü eseri Mona Lisa başta olmak üzere hemen hemen tüm eserlerinde bu oranı kullanmıştır. Altın oran bir yüze uygulandığında boyun enin yaklaşık 1,5 katı olması gerekir. Bu oran tüm yüz hatlarına uygulanabilir. Örneğin göz bebeklerinizin arasındaki mesafenin yüzün enine oranı, bir kulağınızın diğer kulağınıza oranı, alnınızın çenenize oranı gibi vücudunuzda her dikey ve yatay bölgeye uygulanır. Yüzünüz altın oranının ölçülerine nedenli yakınsa karşı cinse o kadar çekici gelirsiniz. Altın orana uygun yüzlerin karşı cinse çekici gelmesinin sebebi farklı olmaları değil, tam aksine gayet sıradan olmalarıdır. Sıradanlık ne zamandır çekicilik oldu sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Mantığa aykırı gibi geliyor olsa da hem erkeklerin hem kadınların sıradan orantıları sıra dışı orantılara sahip olan insanlara nazaran daha çekici bulduğu zaman içerisinde defalarca kanıtlanmıştır. Bilim adamlarının bir kısmı ortalama özelliklerin sağlıklı bir eş olabileceği kabul edildiği için tercih sebebi olduğuna inanıyor. Sağlıklı bir eş otomatikman sağlıklı bir evlat sahibi olabilme ihtimalini arttırıyor. Beynimiz karşı cinse aşık olurken yaptığı tek hesaplama tabii ki altın oran değildir. Şu ana kadar bahsettiklerimiz anlık dürtüsel çekimler, yani aşktan çok tutkudan söz ettik. İnternette güzel bir kız ya da televizyonda yakışıklı bir adam gördüğünüzde olduğu gibi. Bunların hepsi beynimizin amigdala denilen en ilkel bölümünde olup biter. Ama iş aşka ve bağlılığa gelince beynimizin bambaşka bir bölgesi devreye giriyor. Karşı cinsten birine bağlılık ve sevgi hissetmemizde beyninizin kodet bölgesi dopaminle dolup taşar. Ancak doğru kişiyi nasıl tespit edersiniz? Halk arasında zıt kutupların birbirini çektiği söylenir. Acaba bu doğru mu? Uzun yıllar birlikte olan çiftler hayatta karşılaşılan olaylara benzer tepkiler vermeye başlar. Yani üzüm üzüme baka baka kararır. İletişimlerinin ve birbirlerine karşı kurdukları empatinin sonucu olarak farkında olmadan birbirlerinin mimiklerini taklit ederler. Etrafınızda uzun yıllardır birlikte olan çiftlere bakarak bunu siz de gözlemleyebilirsiniz. Videoyu uzun süredir birlikte olduğunuz birisiyle izliyorsanız, şimdi kendiniz ile onun davranışlarını karşılaştırın. Tahmininizden çok daha fazla ortak noktanız olduğunu görebilirsiniz. Bir küçük ayrıntı daha. Siz farkında bile olmadan beyniniz çocuğunuzun hayatta kalmasını garantilemek için çok minik ayrıntıları bile analiz eder. Size ve genlerinize en çok benzeyen eşi seçer. Tıpkı bedenler ve beden dili gibi bedensel oranlarda belli işaretler gösterir. Örneğin erkeklerin kadınlarda aradığı bel ölçüsü kalça ölçüsünün %70'i kadardır. Şu ana kadar beyninizin karşı cins konusunda saniyenin 1/1000'inde nasıl kontrolünüz dışında karar verdiğini anlattım. Peki beynimiz yıllar boyunca eşimize aynı aşkı korumayı başarabilir mi? Yoksa zamanla azalır mı? Beynimizin içindeki 80 milyar nöron çok minik elektrik sinyalleri kullanarak birbirlerine ve vücudun kalanına bilgi gönderir. Her duyguda, her konuşmada, hatta kolunuzu oynattığınızda bile iletişim kurarlar. Bir grup nöron aynı anda yandığında bunu kafatasınızdan EEG ile ölçebilirsiniz. İşte bu elektriksel kalıplara beyin algısı denir. Uzun bir aşkın sırrı, çiftlerin beyinlerinde bulunan nöronların birbirleriyle ne kadar iyi senkronize olduğu ile doğru orantılıdır. Pek çoğumuz aşk yaşadığımızı sanırken hep bir beklenti içinde oluruz. İşte düşülen yanlış durum budur. Beklentiler karşı taraf ile olan beyin frekansı dalgamızı zayıflatır.
Bilim ne derse desin, aşkın büyüsü, kadın erkek, genç yaşlı, herkesi peşinde körü körüne sürüklemeye, asla yapmam dediği şeyleri yaptırmaya devam ediyor. Belki şu anda yalnızsınızdır. Çekim yasaları sizi halen gerçek aşkınıza yönlendirmediyse sakın üzülmeyin. Denizde daha çok balık var. Bir videomuzun daha sonuna gelirken tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana videoların altında bulunan mail adreslerinden ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için lütfen videoları Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için de Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda daha görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.